Başlıyoruz dostlar. Mustafa Sarı. Efendim? Hoş geldin abi. Müsait miydin? Hoş Aradım bulduk, ama müsaitim. 10 dakika dedik. 2 dakika önce aradık. Mustafa Sarı. Şimdi abi diyorum, yanlış anlaşılmasın dostlar. Tanışıklığımız var. Eyvallah. Seni nasıl tanıtayım diye böyle cebelleştim yayın öncesi de. Ya aslında çok bildiğimiz, yani bildiğimiz demeyeyim de, entertainment, eğlence dediğimiz iç iletişim toplantıları ya da etkinliklerde Evet. görünmeyen kahramanlar vardır ya, aslında onlardan biri. İstersen sen bir girizgah yap. Bir meslek var ama bunun bir okulu yok. Multidisiplinli aslında, okulu yok derken. Pek çok şeyden anlamanız gerekiyor. Özellikle cihazlardan, son teknoloji şeylerden. Evet. Beraber bir giriş yapalım. Nasıl yapalım abi ya? Şöyle biraz mesleğin içeriğinden bahsedelim istersen. Tamam. Aslında bakacak olursan tabii biz kurumsal sektöre çalışıyoruz ama çok geniş yelpazede var olan bir meslek türü. Yani baktığında tabii ki biz kurumsal etkinliklerde video çekim hizmetleri, işte atıyorum bunlar tek kameralı olabilir, çoklu kameralı olabilir. Reji hizmetleri, işte fotoğraf hizmetleri, atıyorum etkinlik filmleri hizmetleri, canlı yayın hizmetleri vesaire vesaire çok alt dala ayrılıyor. Bunları sağlıyoruz ama mesleğin ana noktasına dönecek olursak bu aslında radyo televizyon diyebileceğimiz veya sinema televizyon diyebileceğimiz bir noktaya dayanıyor. Anladım. Bunlar da kendi içerisinde alt dallara ayrılıyor. Bazı arkadaşlarımız kanallarda çalışıyor. Bazıları drama tercih ediyor. Dizilerde, sinemalarda çalışıyor. İşte bazıları atıyorum düğün sektöründe çalışıyor. Bazıları da bizler gibi kurumsal sektöre kendini adapte ediyor ve o yolda ilerliyor. Tabii o da senin de az önce söylediğin gibi kendi içerisinde de her alan, bu saydığım her alan alt alanlara ayrılıyor. Eyvallah. Okey. Gayet bence güzel izah ettik diye düşünüyorum. Şöyle yapalım istersen. Ben her bölümde bir metafor, bir tanım yapıyorum. Bir ev tanımı yapıyorum. Akabinde de konuşacağımız mecrayı bölümlüyoruz. Aslında bu metafor bildiğimiz bir ev tanımı. Yani evi tanımlayacağım. Ev dediğimizde işte metropole de aynı, Anadolu'da da aynı. Tabii ki kareleri, içindeki mobilyalar veya malzemenin kalitesi değişebilir ama ana barınma ihtiyaçlarımız, o alanlar değişmiyor. Bunlar nedir diye bakacak olursak, evine evvela bir giriş antresi var. Yani damdan, pencereden bir yerden giremiyoruz ve bu aynı zamanda diğer odalara yönlendiriyor bizi. Daha sonra bizi genelde Türk tipi konut tiplerinde bir mutfak karşılıyor. Orada 3 tane ana eylemimiz var. Yemek yiyoruz, yemek pişiriyoruz ve yiyeceklerimizi stok ediyoruz. Mimaride de ıstakacım olarak geçiyor. Biraz da bize özgü bir tarafı, işte akşamları ya da gündüz öğlen bir Türk kahvesi yapılır, bir sohbet edilir, dedikodu yapılır, biraz sosyalleşme alanı gibi bir şey. Daha sonra salona geçiriyoruz. Ya tabii ki bundan 20-25 sene önceki salonla şimdiki salon anlayışımız biraz sanki evrildi. Yani eskilerde işte misafirden misafire açılırdı. Odaya girmek yasaktı. Son odada otururduk. Orada Allah muhafaza bir kapı, pencere, bir şey uçurduysak cezalandırırdık. Ya dışarı çıkamazdık, oyun oynayamazdık. Ya da haçlığımızdan kesilirdi falan. Böyle bir tuhaftı ama zamanla tabii teknoloji ve alışkanlıklarımız değiştikçe biraz daha değişik bir evreye doğru gitti. Ama salonda da özünde yine misafir ağırlıyoruz. Böyle günü bitirmeden minik işlerimizi hallettiğimiz, sonra zihin boşalttığımız bir alan olarak da diyebiliriz diye düşünüyorum. Doğru. Daha sonra artı odalar var. Yani işte 2+1 ise, 3+1 ise, o artılardan kastettiğim o. Bu artı odalar da sosyal statümüzle doğru orantılı şekillendirdiğimiz, ihtiyaca hasıl olan mekanlar. Yani şunu demek istiyorum. Evli ve çocukluysak genelde bu çocuğun ya da yetişkinin odası oluyor. Değilse işte salonumuzdaki konforumuz az geliyorsa ne yapalım? İşte oraya bir sinema odası yapalım.
paramız da varsa. Evet. Veya Evet. işte üretken bir insansak ora bizim laboratuvar ya da atölyemiz gibi bir şey oluyor. Çalışma odası olabilir. Fotoğrafçılıkla ilgileniyorsak karanlık oda gibi. Veya bunların haricinde misafirimizi yatıya kalmalarda ağırladığımız bir alan olmuş oluyor. Değişiyor da değişiyor. Daha sonra yatak odasına geçiyoruz. Mahrem alanlarımızdan bir tanesi. Evet. Günü kapattığımız ama yeni güne de uyandığımız ender odalardan biri diyoruz. En sonda da bir banyomuz var. Hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz alanlarımızdan bir tanesi. Evet. Şimdi evvela bu mesleği konuşmadan önce, yani bu bölümleri konuşmadan önce bu meslek nasıl bir daire tipinde yaşıyor? Onu mu cevaplasak? Yani 2+1 mi, villa mı, apartman mı, müstakil, bahçe katlı bir yapıda mı yaşıyor? Yani şimdi tabii ben tabii bu az önce bahsettiğim yelpazenin parçalarından bir dalına evrilmiş durumdayım. Bunların hepsini de zaman içerisinde yaptım. Kurumsal anlamda bakacak olursak, yani benim şu an yol aldığım dal üzerinden bakacak olursak, bunu neye benzetebiliriz? Çok fazla kendi içerisinde bölümler olduğu için çok odalı bir ev olması lazım. Tamam. Çünkü kendi içerisinde çok fazla parçaya ayrılıyor. Ve çok sosyal bir iş. Dolayısıyla bence bu kalabalık bir caddedeki, kalabalık ve aktif bir sosyal alanları çok geniş olan bir ana arterdeki, ana caddedeki bir müstakil ev diye ben betimleyebilirim biraz. Tamam. Yani Bahçemiz olacak mı? tabii, çünkü kendi içerisinde çok sosyal, çok hareketli bir iş. Dediğim gibi çok fazla da alana ayrılıyor. Çok fazla odası var. Bahçesi var. Bayağı renkli bir ev aslında baktığın zaman. Harika. O zaman ev tanımı, yani metaforumu ben de güncelleyeyim. Müstakil ev diyorsak bir de bahçemiz var. Bahçemizde ben şöyle yorumlayayım. Evet, keyifli bir alanımız. Belki havuzumuz varsa ya da süs havuzumuz varsa orada vakit geçiriyoruz. Ama doğaya ve komşularımıza ve çevremize duyarlı olmak durumunda olduğumuz da bir alan. Hem estetik hem eylemsel. Tabii. Öyle bir durumumuz da var. Tabii. Ne bileyim, bir mangal bir şey yapacaksak yani öteki tarafı dumana boğmamamız lazım gibi. Tabii. Gibi. Böyle bir şey dedik. Peki o zaman ekleyecek bir şey yoksa ben hızlıca girişten başlıyorum. Tabii ki. Şimdi giriş, en başta da izah etmeye çalıştım. Yani başka bir giriş yok. Bir damdan, pencereden bir yerden giremiyoruz. Bir tane bir girişimiz var, kapı. Evet. Ya o alan bir de kritik bir yer. Aynı zamanda diğer odalara da bizi yönlendiriyor. Tabii içinde mobilyaları da var. Portmantomuz var. Günlük işte kıyafetlerimizi konuşlandırıyoruz. Bir ayna var, kendimize bakıyoruz. Misafiri veya misafirimizi uğurladığımız ya da karşıladığımız da bir alan. Şimdi bu tanıma göre veya hayal ettiğin bir girişe göre nasıl bir girişi var bu sektörün ya da mesleğin desek? Nasıl anlatabiliriz? Nereye, ne şekilde bunu konumlandırabiliriz? Biraz düşüneyim. Yani cihazlar diyebilirsin mesela, sallıyorum şu an, ben de sesli düşünüyorum, onsuz olmuyor ya da müşteri diyebiliriz ya da bilmiyorum, bir işi hani birazdan maneviyata döküp ya bu işi sevmek gerekir falan, onsuz da olmuyor gibi. Zaten o konuda haklısın. Yani herkes aslında kendi işini, yaptığı işi sevmesi gerekiyor. Hiçbir iş sevilmeden yapılmıyor. Sevilmeden yapılan iş de zaten insanın hayatında aslında ciddi anlamda bir yük oluşturuyor. Yani her manada. Evet. Dolayısıyla sevdiğimiz işi yapmamız lazım. Ben bu konuda şanslı olan insanlardan biriyim. Süper. Sevdiğim işi yapıyorum. Yani mesleki anlamda da girişi söyleyecek olursak, bir kere bizim işimizde çok sosyal ve açıkçası çok fazla çevreye ihtiyaç olan bir iş yapıyoruz biz. Yani insan iletişimi aslında bizim işimizde ilk adım, giriş diye eğer tanımlayacaksak insan iletişimi. İnsan iletişimi diyebilirim ben. Çünkü sonuçta bu bir iletişim sektörü. Biz bir şeyler anlatıyoruz, bir hikaye anlatıyoruz, bir hikayeyi görselleştiriyoruz. Bu her şeyin başı doğru iletişimle başlıyor. Dolayısıyla belki birçok işte de gerçi böyledir ama bizim işimizin girişi öncelikle doğru iletişim
ve geniş alanda, geniş yelpazede, geniş bir çevreyle iletişim. Aslında böyle başlıyor. Vallahi harika. O zaman doğruca mutfağa geçiyorum. Mutfak tanımına. Hı hı. Yani Evet. tabii yemek yiyoruz, pişiriyoruz, ediyoruz da ben klişe soruyla toparlayayım, yuvarlayayım. İşin mutfağında ne oluyor bu sektörde? İşin mutfağında işte o az önce bahsetmiş olduğun yani aslında bir şeyi hazırlarken nasıl bir yemek hazırlarken birçok doneden, birçok malzemeden, parçadan oluşuyor. Evet. İşte bir şeyler koyuyoruz içine, bir şeyler katıyoruz. Belli kurallar, kaideler içerisinde yapıyoruz. Belli pişirme dereceleri, belli pişirme süreleri. İşte atıyorum kaliteli malzeme kullanımı. Atıyorum bize mutfakta yardımcı olan birçok malzememiz var. Doğru. Elimizin altında. Bizim mesleği de eğer buraya adapte edecek olursak şöyle ki bizim de mutfağımızda çok ciddi elektronik malzemeler var. Bizim mesleğimizin yardımcı malzemeleri nedir? İşte fotoğraf makineleridir, kameralardır, lenslerdir. Atıyorum edit yaptığımız bilgisayarlardır, işte yazılım programlarıdır. Dronlar. Dronlardır, işte yani şöyle söyleyeyim, ışıklardır, işte reji sistemleridir. Yani onlarca, yüzlerce yardımcı malzememiz var. Ama burada tabii ki asıl işi şekillendiren ne? Yani yapılması gereken, mesela ağırlayacağın misafire göre veya gününe göre belli yemekler yaparsın, değil mi? Doğru yemeği tercih etmek, o yemeği doğru tarifiyle yapmak ve akabinde de sonuçta biz bir sanat işi yapıyoruz. Bir yerde bir sanat işi, bu görsel bir sanat. Orada da işte o şefin elinin lezzeti dedikleri yorum vardır yani. İşte onu yorumlamak, sonrasında da bunu edit masasında yani kurgularken de hani o tabağın süslemeleri, göze hoş gelen görseller vesairelerle bir sunum yapılır. Onlarla beraber bir sunum yapılır. Aslında bizim işimiz tam bir mutfak işi. Eyvallah. Ya bahsedince aklıma geldi de abi, bütün cihazlara hem bir ekonomik anlamda kaynaksal ve bunların nasıl işlediğini, çalıştığını hemen kısa sürede öğrenmek zor olmuyor mu ya? Zor oluyor tabii. Bir cihaz yani da değil, bir sürü cihaz. Tabii her meslekte de tabii olduğu gibi bir zamana yayılan, işte tecrübe edindiğin, dolayısıyla kendini de geliştirdiğin bir süreçle oluyor ve çok yakın takip etmek gerekiyor bizim sektörümüzde. Malum günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor. Çok. Özellikle bizim kısmımızda, yani işte kamera, video, fotoğraf kısmında, işte kullandığımız cihazlarda inanılmaz bir son dönemlerde hızlı bir değişim var. Dolayısıyla başarının adımlarından bir tanesi bu değişimi çok hızlı takip edebilmek ve çok hızlı adapte olabilmekten geçiyor. Zamanın ruhuyla doğru orantılı hareket etmek. Vallahi bravo. Evet, yani zamanın ruhuyla doğru olarak hareket etmekten geçiyor. Eğer bir şeyi kaçırırsan, işte bir şeye adapte olamazsan ne yazık ki zamanla kaybolmaya yüz tutuyorsun. Evet, yani her gün gelişmek, her gün değişmek, her gün adapte olabilmek lazım ki bu bizim mesleğimize de aslında has bir durum değil bence günümüzde. Tüm meslek grupları için geçerli bir konu bence. Eyvallah. Yani hakikaten ben bile dinlerken wow dedim kendi kendime. Estağfurullah. Buradan geçiyorum salona o zaman. Evet. Aşama aşama. Yani salon, evet, böyle günü bitirmeden minik işlerimizi hallettiğimiz, yani abiyana tabirle işte çekiyoruz pijamaları. Kucağımızda laptop, kulağımızda da bir şey açıyorsa veya da gözümüz orada. Böyle zihin boşalttığımız bir alan, ama onun dışında da misafiri de ağırlıyoruz tabii ki. Evet. Tabii ki eski salon kullanımıyla şimdiki farklı. Araya çünkü farklı iletişim araçlarının girmesiyle de birlikte davranışlarımız ve tüketim şeklimiz de değişti. Salonu nasıl yorumlayacağız? Yani bizim meslekte salona Yani mekansal mı yaklaşsak acaba? Ben böyle yönlendirme yapmak istemiyorum ama Yok, estağfurullah. Yani salon deyince şimdi bizim işlerimiz kurumsal da çok malum belli başlı mekanlarda geçiyor. Biz biliyorsun bir ofis işi yapmıyoruz. Biz hareketli bir iş yapıyoruz. Tabii ki bir ofisimiz var. Bir ofis çalışmamız var ama bizim genel ofis çalışmamız ya gideceğimiz işe hazırlanırken ki aşamamız veya da iş sonunda geldiğimizde çektiğimiz doneleri kurgu dediğimiz, edit dediğimiz kısma aktardığımız kısım. Geri kalan işimizin tamamı bizim
her gün farklı mekanlarda geçiyor. Bu farklı oteller olabilir, otellerin balo salonları olabilir, işte belli etkinlik alanları olabilir, atıyorum fabrikalar olabilir. O kadar geniş bir alanda ki bu bir yere sığdırabileceğimiz bir iş değil. Yani ben bir gün havada çekim yapabilirim, bir gün suyun altında çekim yapabilirim, bir gün arabanın üzerinde bir çekim yapabilirim, bir gün bir otelin balo salonunda bir çekim yapabilirim. Bir gün işte atıyorum başka bir şehirde, bir gün başka bir ülkede. Yani bizim işimizde yer, zaman sınırlaması olmayan bir işimiz var. Dolayısıyla salon dediğimizde nedense ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama benim kafamda, zihnimde canlanan işi yaptığımız mekanlar. Eyvallah. Yani ben biraz o evde hani o rahatladığımız, insan ağırladığımız vesaire vesaire değil. Bizim insanlarla yani müşterilerimizle ilişkide olduğumuz ve iş yaptığımız alanlar canlanıyor benim kafamda. Racon tabirle saha diyelim. Evet, saha aynen, yani saha dediğimiz alanlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu otellerin balo salonları olabilir, işte etkinlik mekanları olabilir, bir restoran olabilir, bir fabrika olabilir. Yani aklına, hayaline sınırlandıramayacağın şekilde her yer olabilir. Çünkü bizim işimiz her yerde yapılabilen işler. Evet. Şimdi artı odalar var. Sen abi girizgahta da çok odalı dedin. Yani ben böyle artı 1, artı 2, artı 3 oda diye sormayacağım ama yani bir genelleme mi yaparız, nasıl yaparız? Yani artı odalar diye bir tırnak açtım. Oraya neleri koyacağız kısmı var. Şimdi şöyle, artı odalar dediğimizde dediğim gibi bizim çok fazla alt dal ve çeşit olduğu için çok odalı kısmını aslında ben onun için söyledim. Çok fazla tür, çok fazla anlatım biçimi, çok fazla tarz var. Yani dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğim gibi bir fabrika tanıtımı çekiyor olabilirsin. Çok mekanik bir iştir, farklı bir anlatımla. Atıyorum bir belgesel çekiyor olabilirsin. Bu belgeselin konusu çok ucu açık bir konu olabilir. Sanatsal kısmı da var tabii ki. Bilgilendirme ve anlatım kısmı var. Atıyorum bir fotoğraf çekiyor olabilirsin. Veyahut işte atıyorum bir spor müsabakası çekiyor olabilirsin. Dediğim gibi o kadar çok alan var ki görselleştirdiğim ve anlatmak durumunda olduğu için. Dolayısıyla çok odalı bir ev bu. Yani çok fazla türde iş yaptığın, çok fazla şey anlattığın, her birinin de ruhunun, her birinin içeriğinin, her birinin bakış açısının farklı olduğu bir dünya. Anladım. Dolayısıyla birçok odası kısmını, yani çok odalı bir ev kısmını ben onu düşünerek aslında söyledim. Anladım. Her bir ayrı hikayelerin yazıldığı ayrı ayrı odalar mı desek acaba? Yuvarladım ben biraz ama. Yani dediğim gibi hani çok mekanik bakmak istemedim ben olaya. Hani atıyorum bir oda malzeme odası, bir oda çalışma odası. İşte atıyorum bir oda şu odası falan gibi düşünmek istemedim. Ben tamamen mesleğin ruhu üzerinden o evi inşa ettim. Dolayısıyla dediğim gibi çok fazla şey anlattığımız için, çok fazla türde olduğu için çok odalı bir ev orası. Okey. Vallahi güzel şekilleniyor evimiz ufak ufak. Geldik yatak odası. Mahrem alanlarımızdan bir tanesi. Ben bir gün linç yiyeceğim ama bir tanımım var. Yani diyorum ki tabii ki bu da metafor. Ya diyorum evliysek hani çocuğun ilk tasarımının yapıldığı yer. Çıplaz diyorum. Tabii bu metafor ya, çıplaz ama zihinsel en savunmasız olduğumuz yer. Seks diyorum sözüm ona. Aslında bu arzu nesnelerimiz. Yani bu her şeye evrilebilir. Sürekli istediğimiz şeyler. Günü bitirdiğimiz, güne başladığımız bir yer. Evet aslında çok fazla yere çekilebilecek bir odadan bahsediyoruz. Aynen. Yani az önce de abi bahsettin, cihazlar dedim, bunları güncellemek gerekiyor. Ben mesela arzu nesnelerini koyarım. Yani tamam, sistem de biraz bize dayatıyor ama senin bulunduğun sektör mecburen alıyorsun. Bir yerisini almak zorundasın müşteriden ya da talip olandan gol yememek için. Yani her türlü seks oluyor yatak odasında. Onu demek istiyorum. Aynen öyle. Oluyorsa mesela. Şimdi nereden nasıl bakalım ben de bilemedim yatak odasına.
Evet, yani çok fazla pencereden bakabiliriz oraya. Savunmasız olduğun alan olabilir. İşte atıyorum güne başladığın, günü bitirdiğin, işte veyahut da dediğin gibi dinlendiğin, Hı hı, tamamen hı hı. kendi alanın, korunaklı alanın Evet. olabilir. Yani biz açıkçası bizim sektörümüzde hani bizim çok fazla hani bulunmadığımız bir oda. Öyle Aa. söyleyeyim. Ya bizim gecemiz gündüzümüz yok, biliyorsun sen de az çok. Eyvallah. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Hani orası bizim için dinlenme odası diyeceğim ama bizim işimizde pek dinlenme yok. Yok. Doğru. Dolayısıyla oraya nereden bakabiliriz? Yani Ee, belki mahremiyetten mi bakabiliriz? Hani iş halinde şu an tabii sesli evet, düşünüyorum. Yani iş o sahada geçirdiğimiz bazı şeylerin evet, iletişimin müşteriyle birlikte normal canlı kısma yani akışta olan kısma geçmemesi gerekiyor. O seninle müşteri evet. arasında Tabii, sakladığınız bir şeyler. Hani dedikodu anlamında demiyorum. Yani bir bilgi. tabii, Belki tabii, tabii, o tabii. Evet, veya iş sırasında yaşadığın muazzam güzel mutluluk, heyecanlar o sende kalıyor, evet, mahremiyetin. Bilmiyorum evet. belki buradan yakalanır mı bilemedim. Yani işimizde dediğim gibi çok mahrem kalan şeyler de var tabii. Kalması Hı gereken hı, şeyler de var. hı hı, hı Sonuçta hı. insan iletişiminin çok üst düzeyde olduğu ve Tabii. sonra yaptığın eserin, çıkarttığın eserin de Hı hı, yüz binlerce, on hı hı, binlerce, yüz hı hı. binlerce, bazen milyonlarca insanın izlediği şeyler. Tabii ki onun arkasında neler döndüğünü, ne iş bittiğini, o eser ortaya çıkana kadar ne olduğunu kimse bilmiyor. Orada belki ne çatışmalar, atıyorum ne ihtiraslar, ee, nasıl duygular, yani şelale, anlatabildim mi? Aynen. Oradan baktığın zaman evet, yani yatak odası işin sen doğru bir noktadan geldin. Ee, Şey bir noktası, evet, mahrem bir noktası. Evet, işimizde mahremiyet de çok önemli. Hmm. Çok sonuçta e, birçok alanda birçok insanla çalışıyorsun ve o iş yapılana kadar arkasında çok fazla bazen aksaklıklar, bazen senin de söylediğin gibi çok e, keyif ve haz duyulan anlar, Hmm. birçok nokta var. Evet. Dolayısıyla evet, buradan bakınca gerçekten de evet, yatak odası bu işin o kısmına tekabül ediyor. Yani o, öyle diyebiliriz, doğru. Eyvallah. Geldik banyoya, en kritik yere. Evet. Banyo genelde tenzih ederek konuşayım tabii. Zorlandığımız alanlardan bir. Hatta bazı konumuz şey de diyor. Ya yok bizim sektörde banyo yok diyor. Banyoya ama ben şöyle yaklaşayım. Yani evet kestirmeden işte hijyen ihtiyacımızı giderdiğimiz bir alan dedim ama ya Evet. özünde de şu var. Mesela işte duş alıyoruz pis kokmamak için. Dişimizi Evet. fırçalıyoruz. Evet. Yanımızdaki rahatsız olmasın. Bir de kendi ağız sağlığımız için ama Hı hı. özünde bu yaptığımız bakım ne bileyim sabah bazı bakımlar akşam yapıyoruz kadın ya da erkek olalım ama Evet. özünde Evet. var olan sağlık durumunu muhafaza etme, koruma ve iyileştirme. Yani bir refresh, tazelenme Evet. alanı gibi bir şey. Yani Tazelenme alanı, duş evet. aldığımızda mesela evet kese yapıyoruz falan ama o su beden istiyor, auromuz yenileniyor. Bir de böyle bir tarafı da Evet. var. Hijyen okey ama Hı bir hı. farklı bir boyutu da var. Bilmiyorum buradan mı yakalarız ya da klasik bir banyo tanımı üzerinden mi gideriz bu mesleğe? Ya ben banyo deyince nedense benim kafamda Hı canlanan yani bizim kullandığımız hı hı materyallerin hı çok hı. hassas olması ve onların sürekli bakım istemesi, sürekli temiz Hmm. tutulmasının gerekli olması. Evet. E, Yani sonuçta optik sensörler ve Hı optik hı lensler üzerinde çalışan bir sektörüz. hı hı. Nedense benim kafamda işte o malzemelerin düzeni, o malzemelerin temizliği, hassas oluşu, işte tozdan arındırılması. Yani bu sabah ve akşam Hı hı mesela hani hı hı kullanırız ya, hı eve hı. girer girmez elimizi yüzümüzü yıkarız, bir Evet. temizleniriz ya da işten gelse bir duşumuzu alırız hemen veya sabah işe gitmeden bir duşumuzu alırız. Bizim de o kullandığımız malzemelerin çok ciddi bakımlara ihtiyacı var. Her işten sonra onların tozların temizlenmesi, fırçalanması, tekrar düzenli bir şekilde yerine konması, sonraki iş için hazırlıkları, bataryaların şarja konması, Hmm. işte kartların aktarılması, Hı nasıl hı. insan hazırlanıyor gibi bizim de malzemelerimizin çok uzun hazırlık dönemleri var. Ve Hmm. iş bitiminde de tekrar ertesi gün başlayacak olan iş için tekrar hazırlık dönemleri var. Hmm. Aslında bir şekilde yaşıyorlar yani o cihazlar bizler gibi.
yaşatmaya çalışıyoruz diyelim ya da. Evet, yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki miadını dolduruyor. Nasıl insan ömrünün miadı doluyor? O cihazın da miadı doluyor. Evet. Biz tabii onları değiştirmek durumunda kalıyoruz falan. Ama bende o hissiyat canlandı. Yani ben oradan baktım nedense banyoya. Yok, doğru, ben de tanım yaparken onu kastetmiştim. Yani tazelenme, Evet. refresh alan ama yani özünde kendi var olan potansiyel sağlığımızı koruma, kollama. Yani sizdekilerle evet. de yani meslekteki daha doğrusu durum aynıymış. Vallahi geldik bahçeye. En son. Evet. İşte bizim en renkli yerimiz. En renkli yerimiz ya. Evet, yani tamamen iletişimde olduğumuz, bazen kendimize vakit ayırdığımız, bazen aslında kendimize vakit ayırdığımızı düşünürken sosyalleştiğimiz, bizim işimiz çok sosyal bir iş. Yani ben mesela uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Normal hayatta artık sosyalleşemiyorum bireysel anlamda kendi adıma. O kadar işim sosyal ki, o kadar sosyal ortamlarda insan içerisinde yapılan bir iş ki, atıyorum konserler çekiyoruz, işte eğlenceler çekiyoruz, partiler çekiyoruz, işte atıyorum klip çekiyoruz, onu çekiyoruz. Yani dediğim gibi çok fazla alan var. Dolayısıyla artık ben mesela mesleki dezenformasyon, yani bozulmaya da aslında belki insan yaşantımda bir etkisi var benim mesleğimin. İşte bir konsere gittiğimde, bir filme gittiğimde, bir şeye gittiğimde ben hiçbir zaman işimin etkisinden çıkamıyorum. Bak, burada lafını balla keseyim, bir anekdot. Yıllar evvel, yani okul öncesi böyle çıraklık gibi bir ses teknik organizasyonu bir markada çalışıyordum. Yani muazzam konserler falan yapılıyor. Neyse çalıştım 2-3 sene ses teknisyeni olarak. Sonra normal hayattayız. Bir konsere gidiyorum. Ya ister istemez hatalar işte tizi ton bastır fazla açmış. Adam akor kaçırdı bilmem ne. Hani biraz Titanic gemicilik zihniyetinden artık o şeyin ruhuna giremiyorsun. Giremiyorsun. Aslında orada o sosyalleşmek için oradasın ama aynen. içine giremiyorsun. Sürekli işte mesleki o şeyleri yakalıyorsun, takip ediyorsun vesaire. Bir de dediğim gibi bizim işimiz çok sosyal olduğu için, çok insan odaklı ve insan iletişimine dayalı bir iş olduğu için biz sürekli dışarıda işte yüzlerce ve binlerce insanın toplandığı alanlarda aktiviteler içerisinde oluyoruz. Bol bol seyahat ediyoruz. Çok fazla seyahat ediyoruz. Hayatımızın büyük bir kısmı otellerde geçiyor, uçaklarda geçiyor, yollarda geçiyor. Dolayısıyla yaptığımız işte ucundan kenarından biraz belki eğlence sektörüne de dayanıyor. Dolayısıyla bahçe dediğimde benim o işimin o karnaval kısmı geliyor aklıma. Yani orada dediğin gibi barbeküde yakıyorum, orada havuza da giriyorum, orada dinleniyorum da atıyorum verandamda vesaire. O kadar çok şey ki, asıl en renkli, en neşeli kısmı bence evin ve işimizin. İyi ki var yani, olmazsa hayal bile edemiyoruz. Bahçe olmazsa olmaz, mümkün değil yani. Benim işimin en çok geçtiği yer bahçe. Çünkü biz hep dışarıdayız. Hep dışarıdayız yani, hep dış alandayız ve o bahçenin içinde de böyle bir sürü varyasyon var ya, az önce söylediğim gibi. Bahçende oturup verandanda bir sakince kahve de içebilirsin. Atıyorum bahçede bir parti de verebilirsin. Bahçende havuzda yüzüyor da olabilirsin. İşte atıyorum çimenlerin üzerinde uzanıp gökyüzünü de seyrediyor olabilirsin. Kuşların sesini dinleyebilirsin. Veyahut da atıyorum dedim ya, kalabalık bir caddedeki bir bahçenin önünden geçen insan trafiğini de gözlemleyebilirsin. Yani aslında bizim işi en iyi tarif eden kısım evin bahçesi. Vallahi harika. Vallahi bitti evimiz. Evet. Benim naçizane sohbetten çıkardığım birkaç böyle spontane soru var. Müsaade edersen onları soracağım. Merak ettiğim daha doğrusu seyirciler de merak ediyor. Klasik aynı sorular. Mutlaka her işin bir zorluğu var. Bu işin kesinlikle zorluğu nedir demeyeyim ama keyifli kısmı da mutlaka vardır. Ya böyle ya lanet olsun dediğimiz bir kısma böyle itiyor mu iş, ya da oluyor mu? Potansiyel var mı böyle şeyler? Yani tabii ki her işte vardır. Yani ben tabii ömrümde sadece çocukluk dönemimde yazları farklı sektörlerde farklı işler, hani okul aralarında deneyim kazanmak için yaptığımız işler vardır ya. Ben sadece onları yaptım ama okuldan sonra hayatım bu mesleği, bu işi yaparak geçti.
Bizim işimizin saha kısmı çok keyiflidir aslında. Çok koşuşturmalıdır vesairedir ve çok yorucudur ama bedensel de yorar, ruhsal anlamda, zihinsel anlamda da yorar ama aslında çok keyiflidir. Dediğim gibi çok sosyal çünkü. Hep farklı mekanlar, farklı insanlar. Yani biz her gün bir ofise gidip de aynı masanın başında, aynı monitörün başında aynı şeylerle uğraşan bir meslek grubu değiliz. Her günümüz birbirinden farklı. Her günümüz sürprizlerle dolu, her günümüz farklı bir içerikle dolu. Dolayısıyla sıkılabileceğin bir meslek değil. Eyvallah. Bizim işimizi yapacak insanların çok seyahat etmeye dirençli olması, fazlaca kendi evinden, kendi özel alanından uzak kalmaya dirençli olması gerekiyor. Bu biraz da sevdiklerimizden de uzak kalmayı getiriyor ne yazık ki. Biz aslında dışarıda sosyalleşirken kendi öz çevremizde, kendi yakın çevremizde biraz asosyalleşiyoruz ister istemez. Bizim sektörümüzün en kötü kısmı o. Kendine ve kendi çevrene vakit ayıramama. Ve sürekli bir seyahat halinde olma. Dolayısıyla hem bedensel hem zihinsel yorgunluk ve farklı evreleri var. Yani çekmekte bitmiyor. Bir anlatım dili onu editlemek gerekiyor. Tabii bunun malum revizeleri var. O yani meşhur revizeler vardı da hiç bitmez. Hiç bitmez. Yani çünkü herkesin anlayışı, herkesin dünyaya bakış açısı farklı. Herkesin beklentisi farklı. Burada aslında doğru iletişimle birbirine en yakın şeyi bulmaya çalışıyoruz. Evet. Hani müşterimizde birbirine en yakın şeyi ne kadar bulmaya çalışsan da ben farklı bir yerden bakıyorum ister istemez. Farklı iki ayrı bireyiz çünkü baktığında. O taraf farklı bir yerden bakıyor. Sonra bu işin revize kısmı başlıyor işte. Yani o aynı çizgiye yaklaşabilme, gelebilme kısmı. Evet. Bazen metrelerce uzakta kalıyorsun. Onu aynı hizaya getirebilmek için günlerce revizeler yapıyorsun ki aynı noktaya gelebilirim. Bazen de çok iyi iletişimde oluyorsun ve çok iyi anlıyorsun. İki taraf da birbirini çok iyi anlıyor. Hani 1-2 metre sağına soluna denk getirmiş oluyorsun. Çok az revizeyle çabucak, kısa vadede, kısa zamanda aynı noktaya geliyorsun. Ama işte o aynı noktaya gelme kısmı biraz sancılı bir kısım. Wow. Ve süre alan bir kısım. Birazcık belki de bizim işin can alıcı noktası yani hani dedin ya hani lanet olsun ya diyebileceğin kısmı bizde biraz o kısım. Anladım. Olabiliyor dediğin gibi her meslekte olduğu gibi ama tabii ki. Revizelerimiz olmasın. Tek şeyimiz bu bence. Tabii biz hep öyle deriz zaten. Az revizeli işlerin olsun kardeşim. Aynen. Falan deriz birbirimize. Yani Allah tuttuğunu dolar euro değil de az revize yapsın gibi muhabbete dönüyor. Yani evet. Çünkü malum sürekli akıyor. Yani mesela bugün atıyorum gittin bir yerde bir X bir iş yaptın. Yarın bir yerde Y işi yaptın. Ertesi gün Z işi yaptın. Şimdi işi çekmekle bitmiyor ya. Hani sonra onun mutfağı var ya. Hani evet. O editlediğin kısım, harmanladığın kısım, anlatım dilini kattığın, sanatsal ruhu kattığın çok fazla bir harçlı bir eser çıkartıyorsun ortaya. Doğru. İşte arkasına başka iş, arkasına başka iş, arkasına başka iş gelince bu edit dediğimiz, kurgu dediğimiz kısımda bir işi bitirip de öbür işe de geçemediğin için yani tamamen zihnen ve ruhen o işe adapte oluyorsun ve oradan çıkmaman gerekiyor. Dolayısıyla ardı arkasına gelen işleri de bekletiyor oluyorsun. Bu da süreci uzatıyor. Senin ne kadar çabuk o işi müşterine teslim edip mutlu bir şekilde hayatından çıkartırsan öbür işe başlama ve onu da teslim etme süren hızlanıyor. Bizdeki en sıkıntılı kısım bu kısım. Enerjiyi doğru yönetmek gibi bir şey. Vallahi evet, zor. Evet. Vallahi zor. Evet. Zor. Yani her işin zorluğu var. Bizim işin zorluğu da bu. Aynen. Vallahi aklıma en can alıcı soru geldi. Parasız yapılmıyor galiba bu iş değil mi? Yani cihazlar da çok pahalı. Sermaye yatırımsız değil. Yapmak. Evet. Bizim işi yatırımsız, sermayesiz yapmak ne yazık ki mümkün değil. Yani birçok işin belki öyle. Hani o işin eğitimini alıyorsun. Sanatsal anlamda, yani bizim işimiz üzerinden konuşacağım yine. Bildiğim, hakim olduğum noktadan. Bir eğitim alıyorsun. Kendini göz olarak, ruhen eğitiyorsun, yetiştiriyorsun. Ama sadece birey olarak buna hazır olmuş olmuyorsun. Ciddi anlamda bir yatırım istiyor. Ciddi anlamda elektronik cihazlar istiyor, yazılımlar istiyor. İşte bilgisayarlar, kameralar, lensler,
ya artık o kadar detaylı ki o lensleri taşıyacağın özel çantalar, makineleri taşıyacağın özel çantalar, bunların koruyucu kılıfları, işte bakım setleri, özel optik lensleri sileceğin özel solüsyonlu özel kağıtlar ve bunlar ne yazık ki de hepsi dolar euro üzerinden ithal ürünler olduğu için ve fiyatı hiçbir zaman yerinde durmayan ürünler ve çok hassas, yani darbeye, hasara çok açık cihazlar. Yani en ufak bir çarpma, düşme, ya yanlış çantada taşıman dahi. Yani o cihazları yanlış bir çantaya koyup taşıman dahi bu cihazlara hasar verebiliyor. Atıyorum tekerlekli çantalara bile mesela biz koymuyoruz. Çünkü o tekerleği yerde sürerken ki o oluşan vibrasyon o lenslerin optiklerinin kaymasına sebep oluyor. Yani arabada taşırken bile eğer doğru konumda ve doğru koruyucu şeylerle taşımazsan o optik lenslerin optiklerinin milimetrik olarak kayması bile senin o cihazını ve o gün yapacağın işini ne yazık ki mahvedebiliyor. Dolayısıyla çok hassas ve çok maliyetli bir iş ve sürekli yatırıma ihtiyacı olan, yani neredeyse 2 yılda bir kendini yenilemen gereken teknolojik manada bir iş. Yani ciddi anlamda evet, ne yazık ki maliyetli bir iş. Evet, yani hem insan kaynağı hem sermaye, ikisinin dolu dolu olması gerektiği, bir de bunun da habire tazelenmesi, güncellenmesi, yani bilgi anlamında ve cihazları da yenilemek. Vallahi abi zor ya, ben hani yok yapamam dedim kendi kendime hani, ama tabii ki dediğin gibi sevmek gerekiyor. Seven insan için bunlar herhalde bir şey değil. Ya ben biraz şeye benzetiyorum. Hani bu sirklerde ipin üzerindeki cambazlar var. Tek tekerlekli atıyorum bisikletle, bir elinde atıyorum işte şemsiye tutuyor. İşte ağzında çubuğun ucunda bir pimpon topu, öbür elinde labutları atıyor, tutuyor falan, aynı zamanda dengede kalmaya çalışıyor. Karşıya da geçmesi lazım. Gelen izleyiciye bir şov da sergilemesi lazım. Onları memnun ve mutlu da etmesi lazım. Bizim işimiz tam o işte. Vallahi, İpin üzerindeki cambaz. Aynen. Güzel benzetme oldu. Hatta anlattığın kadarıyla sen de dans ediyorsun. Geçti bunları. O kadar seviyorsun yani. Yani sevmeden yapılmaz gerçekten. Çok fazla artısı da var bizim işimizin. Yani çok fazla insan tanıyorsun, çok fazla yer geziyorsun, çok fazla ülke geziyorsun, farklı kültürler, işte farklı sektördeki yani insanlarla sürekli bilgi alışverişi, eğitim seminerler çekiyorsun. Orada işte atıyorum dünyaca ünlü, alanında ünlü bir insan geliyor. Sen aslında işini yaparken o insanı da dinliyorsun, onun deneyimlerinden kendine bir şey katıyorsun. Evet. İşte atıyorum hiç görmediğin, göremeyeceğin belki kendi hayatında yerlerde bulunuyorsun. Aklına hayaline gelmeyecek seyahatler yapıyorsun. Sürekli yeni bilgiler, yeni insanlar. Çok renkli o yüzden. Yani aslında sevmemek mümkün de değil biraz yani. Evet. Hani her gün dediğim gibi aynı noktaya gidip aynı masanın başına oturup sabahtan akşama kadar aynı evran üzerindeki aynı düzenlemeyi yaptığın bir iş değil çünkü. Bir rutin, yani bir rutin yok aslında. Yani bir rutin yok. Kendin oluşturuyorsun o gün içindeki akışı. O da muazzam bir şey ya. Heyecan verici gerçekten. Evet, yani heyecanlı bir şey ama dediğim gibi bir zaman da yok. Mesela atıyorum haftanın 5 günü işte sabah 9 akşam 5, işte cumartesi pazarımı ben kendime ayırırım. Öyle bir hayat planlarım falan. Yani biz bayramda da çalışırız, yılbaşında da çalışırız. Resmi tatillerde çalışırız. İnsanların mutlu olduğu, eğlendiği dönemde çalışırız. İnsanların kötü zamanlarında atıyorum yani sıkıntılı dönemlerinde de çalışırız. Bu bizim kendi hayatımız için de geçerli. Dolayısıyla bir durdurak bilmeyen bir iş akışımız var. Belki işte o da işin biraz yoran kısmı. Hani kendine ve sevdiklerine ve kendi öz çevrene vakit ayıramamak. Çok sosyalsin ama kendi hayatında o kadar sosyal olamıyorsun işin akışından dolayı. İşte yorucu kısmı da o. Sevilmeyecek kısmı o yani. Sevilmeyecek. Yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır derler ya. Öyle. Biraz da öyle oluyor. Vallahi çok teşekkür ederiz. Ekleyecek bir şey yoksa. Çok değerli bilgileri ben teşekkür ederim. Böyle estağfurullah. İndikleyerek, filtreleyerek
Hani ben bile, beni biliyorsun, bir nebze işin içindeyim ama bilmediğim şeyler konusunda aydınlandım. Wow dedim kendi kendime. O kadar var mıydı falan filan. Vallahi teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Eyvallah. Bu güzel sohbet için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eyvallah. Görüşmek üzere diyelim, kapatalım. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sağ olasın. Teşekkürler abi. Eyvallah. Görüşürüz. Sağ ol. Bay bay. Bay bay.